17. yüzyıl İstanbul'unda gece sokağa fenersiz çıkmanın bedelini kendi canınızla ödeyebileceğinizi biliyor muydunuz? Feneriniz yoksa o sokaktan sağ çıkma garantiniz de yoktu. Devletin ve gece devriyelerinin gözünde elinde feneri olmayan kişi potansiyel bir suçluydu. Ya bir hırsız, ya bir kundakçı ya da devlete baş kaldırmaya hazırlanan bir asi olarak görülürdünüz. Eski İstanbul'u bugünün ışıl ışıl neon tabelalarla dolu, gece yarısı bile gündüz gibi olan şehriyle sakın karıştırmayın. 19. yüzyılın ortalarına, yani hava gazı lambalarının gelişine kadar İstanbul sokakları güneş battıktan sonra adeta yutucu bir karanlığa bürünürdü. Sokaklar dar, labirent gibi, genellikle çıkmazdı ve bugünkü gibi asfalt veya düzgün Arnavut kaldırımları her yerde yoktu. Çamur, çukur ve başıboş köpek sürüleriyle dolu bu sokaklarda bir adım ötesini görmek imkansızdı. İnsanlar için gece evlerine kapanıp kapılarını sımsıkı sürgüledikleri bir zamandı. İşte bu zifiri karanlık, sıradan vatandaşın olduğu kadar devletin de en büyük kabusuydu. Karanlık, kötülüğün, planların ve felaketlerin en rahat saklandığı örtüydü. Bu arada videoyu beğenip, yorum atıp ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Osmanlı yönetiminin gece yasağını bu kadar sert uygulamasının altında paranoya değil, çok haklı güvenlik gerekçeleri yatıyordu. Bu gerekçelerin en büyüğü ve en dehşetlisi şüphesiz İstanbul yangınlarıydı. Şehrin neredeyse tamamı ahşap konaklardan, birbirine omuz vermiş bitişik nizam cumbalı evlerden oluşuyordu. İtfaiye teşkilatının henüz modern anlamda kurulmadığı, tulumbacıların insan gücüyle alevlere müdahale etmeye çalıştığı o dönemlerde tek bir kıvılcım koca bir mahalleyi, hatta şehrin yarısını küle çevirebilirdi. Gecenin karanlığında rüzgarın da etkisiyle yayılan ateş ahşap evleri birer kibrit çöpü gibi yutardı. Kundakçılar veya dikkatsiz hırsızlar bu karanlıkta kolayca saklanabilirdi. Bu yüzden gece açık ateşle, yani meşaleyle veya koruması olmayan bir alevle dolaşmak kesinlikle yasaktı. Ateş mutlaka kapalı bir fanusun, camın veya özel yağlı bir muşambanın içinde olmalıydı. Devlet, fener zorunluluğu getirerek ateşi kontrol altına almayı hedefliyordu. Devleti asıl korkutan ikinci büyük sebep ise isyanlardı. Osmanlı tarihinde tahtı sarsan, padişahları tahttan indiren, hatta canlarına mal olan o büyük askeri ve sivil isyanların hazırlıkları genellikle gecenin örtüsü altında yapılırdı. Yeniçerilerin, sipahilerin veya hoşnutsuz esnafın kahvehanelerin arka odalarında, gizli mahzenlerde veya gözden ırak tekkelerde toplanıp kazan kaldırma planları yapması devletin en büyük korkusuydu. Fener taşıma zorunluluğu, sokaktaki insanın niyetini belli eden, devlete "ben buradayım ve şeffafım" diyen bir sistemdi. Işığın varsa saklayacak bir şeyin yoktur. Fakat ışığın yoksa ve karanlıkta bir duvara sürünerek ilerliyorsan, devlet senin devletin altına oymaya giden bir fesatçı olduğuna inanırdı. Peki, diyelim ki feneriniz rüzgardan söndü, yağınız bitti ya da aceleyle evden çıkarken yanınıza almayı unuttunuz. O zifiri karanlık sokakta devriye gezen ases başına, yani gece bekçisine veya tam teçhizatlı bir Yeniçeri devriyesine rastladınız. Ne olurdu? Suçunuzun cezası, yakalandığınız döneme ve o anki siyasi iklime göre büyük farklılıklar gösterirdi. Eğer nispeten sakin, devletin iç karışıklıklarla boğuşmadığı sıradan bir dönemdeyseniz, cezanız genellikle acı verici ama ölümcül olmayan bir meydan dayağı veya meşhur falakaydı. Bekçiler sizi yakanızdan tuttuğu gibi kulluk denilen mahalle karakoluna götürürdü. Orada ayak tabanlarınıza falaka çekilir ve sabaha kadar nezarette, yani subaşı hapsinin soğuk taşlarında bekletilirdiniz. Sabah olunca da sağlam bir azar işitir ve bir daha fenersiz çıkmamak üzere yemin ederek serbest bırakılırdınız. Ancak işler her zaman bu kadar ucuz atlatılmazdı. Hele ki 4. Murat gibi disiplinin, korkunun ve devlet otoritesinin tavana çıktığı bir dönemdeyseniz, karanlıkta fenersiz yakalanmak kelimenin tam anlamıyla ölüm fermanınızı imzalamaktı. 4. Murat, devletin dizginlerini eline aldığında imparatorluk büyük bir kaosun içindeydi. Asker azmış, zorbalar sokaklara hakim olmuştu. Padişah, otoriteyi sağlamak için tarihin gördüğü en sert tedbirleri aldı. Tütün ve kahve yasaklarının yanı sıra gece sokağa fenersiz çıkmayı da kesin bir dille idam cezasıyla yasakladı.
4. Murat, tebdili kıyafet yani kılık değiştirerek gece sokaklara inmesiyle meşhurdu. İstanbul'un o sessiz, köpek havlamalarının bile duyulmadığı ürkütücü gecelerinde karşınıza aniden derviş kılıklı, sipahi kıyafetli, iri yarı bir adam çıkabilirdi. Bu kişi bizzat Cihan Padişahı 4. Murad'ın ta kendisi olabilirdi. 4. Murat döneminde fenersiz gezmek, asayiş suçundan çıkıp doğrudan devlete isyan, vatan hainliği ve casusluk faaliyeti olarak yorumlanırdı. Padişah bizzat sokaklarda gezer, fenersiz birini gördüğünde kim olduğuna, ne iş yaptığına, bahanelerine zerre kadar aldırmazdı. Yakalanan kişinin sonu, padişahın yanındaki dilsiz cellatların satırıyla oracıkta sokak ortasında kesilmek olurdu. Ya da en yakın çınar ağacının dalına bir ibret vesikası olarak asılırdınız. Sabah evinden çıkan İstanbullular, sokak köşelerinde asılmış, fenersiz sokağa çıkma gafletinde bulunmuş bedbahtların cesetleriyle karşılaşırdı. Bu korkunç uygulama İstanbul sokaklarına öyle bir ölüm sessizliği getirdi ki güneş battıktan sonra kuşlar bile uçmaya korkar hale geldi. İşin bir de çok ilginç bir sosyolojik boyutu vardı. Çünkü fener Osmanlı toplumunda sadece yolu aydınlatan bir eşya değil, kişinin toplumdaki yerini, servetini ve rütbesini gösteren muazzam bir statü sembolüydü. Kanunlar herkesin fener taşımasını emrediyordu ama herkes aynı feneri taşıyamazdı. Bir sadrazam, bir vezir veya yüksek rütbeli bir devlet adamı gece sokağa çıktığında bu sıradan bir yürüyüş olmazdı. Önünde ve arkasında 10-15 kişiden oluşan bir uşak kafilesi yürür, ellerinde muşamba fener denilen devasa, katlanabilir, gösterişli ve çok parlak aydınlatmalar olurdu. Bu devasa fenerler karanlığın içinde adeta küçük bir güneş gibi parlardı. Işığın büyüklüğü, yoldan çekilin, devleti yönetenlerden biri geliyor, saygıda kusur etmeyin mesajını verirdi. Orta halli bir esnaf veya tüccar ise daha mütevazı, ahşap çerçeveli, camlı el fenerleri kullanırdı. Bunların içine konan mumun kalitesi bile kişinin bütçesine göre değişirdi. Fakir halk, hamallar veya sıradan işçiler ise rüzgarda her an sönme tehlikesi olan sadece tek bir cılız mumun yandığı, kağıttan veya ince bezden yapılmış derme çatma fanuslarla yollarını bulmaya çalışırdı. Yani o zifiri karanlıkta bile İstanbul sokaklarındaki sosyal sınıf farkı, yakılan ışığın büyüklüğünden ve fenerin gösterişinden anında anlaşılırdı. Feneriniz ne kadar büyükse devletin gözündeki itibarınız da o kadar büyüktü. İstanbul sokakları aydınlandıkça fener taşıma zorunluluğu da önce önemini yitirdi, sonra da tamamen tarihe karıştı. O koca muşamba fenerler evlerin çatı aralarında çürümeye terk edildi, camlı el fenerleri antikacıların raflarında birer süs eşyasına dönüştü. 4. Murad'ın o korkunç gece devriyeleri, satırlı dilsiz cellatları ve falakalı kulluk karakolları sadece yaşlıların gençlere anlattığı ürpertici masallar haline geldi. Fener taşımanın bir masumiyet, bir hayatta kalma belgesi olduğu o karanlık çağ, şehrin üstüne doğan modern ışıklarla birlikte yavaşça eriyip yok oldu. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.